Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle güveçte etli kuru fasulye tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis kuru fasulye tarifine geçmeden kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir gece önceden bir çorba kasesi dolusu kuru fasulyeyi ıslatacağız. Kuru fasulyeyi tencereye aldım ve üzerinden üstünü geçecek kadar su ekliyorum ve ardından ocağa alıp kuru fasulyeyi pişmeye bırakıyorum. Kuru fasulye pişerken gördüğünüz gibi böyle taneleri suyun yüzeyine doğru çıkıyor. Suyun yüzeyine çıkan tanelerin inmesi için ara ara üzerinden böyle su ekliyorum ve bu şekilde yaklaşık 40 dakika kadar kuru fasulyeleri pişiriyorum. Benim kullandığım kuru fasulye bu aşamada böyle yarı pişmiş vaziyete geliyor. Eğer sizinki de o aşamaya gelirse haşlamaya hiç gerek duymayacaksınız. Şimdi bir tencerenin içerisine küçük küpler halinde doğramış olduğum yaklaşık 50-60 gram kadar kuyruk yağını aldım. Ve kısık ateşte ara ara karıştırarak kuyruk yağını eritiyorum. Eğer kuyruk yağı kullanmak istemezseniz bu aşamada tereyağı da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koymanız yeterli olacaktır. Kuyruk yağı iyice eridikten sonra kalan kuyruk yağının tanelerini şimdi bir kasenin içerisine çekiyorum. Yemeklik doğradığım bir tane büyük boy soğanı tencerenin içerisine ekledim ve birkaç dakika soğanı pişiriyorum. Soğan yumuşamaya başladıktan sonra üzerinden yarım kilo kuzu eti ekliyorum ve karıştırıyorum. Et önce suyunu salıp sonrasında suyunu çekinceye kadar pişireceğim. Ben yumuşak olmasını istediğim için kuzu eti kullandım. İsterseniz yerine dana eti kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Pişirdiğimiz et artık suyunu tamamen çekti. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve karıştırıyorum. Yarım yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip salçaların güzel kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçayı iyice kavurduktan sonra et ve soğan ile özleşmesi için şöyle 5 dakika kadar kaynatıyorum. Şimdi sıra geldi bütün malzemeleri birleştirmeye. Bir gece öncesinden ıslatmış olduğumuz kuru fasulyeyi güvecin içerisine ekledim. Ardından pişirdiğimiz eti ekliyorum. 750 ml sıcak su. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekledim. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Ardından güveci ocağın üstüne alacağım ve güveçte etli kuru fasulyeyi pişirmeye başlayacağız. Güvecin kaynaması biraz geç olabiliyor toprak bir kap olduğu için. Güveçte kuru fasulye kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 45-50 dakika kadar kuru fasulyeyi pişireceğiz. Tabii kullandığınız kuru fasulyeye göre de değişebilir pişme süresi. Mutlaka kontrol edin. Eğer fasulyeler güzelce yumuşamışsa sonrasında etli kuru fasulyeyi afiyetle yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık güveçte kuru fasulye tarifimiz servis için hazır. Çok güzel bir şekilde pişti. Tam kıvamında. Şimdi hemen size kıvamını da göstermek istiyorum. Eklediğimiz su miktarı gayet yeterli geldi. Şöyle yakından göstereyim. Fasulyeler asla dağılmadı. Çok güzel bir etli kuru fasulye tarifi hazırlamış olduk. Eğer kuru fasulye nasıl pişirilir diyorsanız, etli kuru fasulye tarifi arıyorsanız güveçte etli kuru fasulye tarifini denemenizi mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Zaten bir kere güveçte kuru fasulye yedikten sonra bir daha tencerede ya da düdüklüde kuru fasulye pişirmeyeceksiniz. Bu kadar da iddialıyım bu konuda. Çünkü güveçte pişen kuru fasulyenin lezzeti gerçekten apayrı oluyor. Eğer hazırladığımız güveçte etli kuru fasulye tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.